Uzak bir Afrika savanasında Lila adında küçük, meraklı bir zürafa yaşardı. Lila, diğer zürafalardan biraz daha kısa boyluydu ama bu onu hiç üzmezdi. Güneşli bir sabah ağaçların tepelerinde parlayan yemyeşil yaprakları fark etti. Bu yapraklar öyle canlı, öyle taze görünüyordu ki Lila'nın canı çok çekti. "Keşke onları yiyebilseydim," diye düşündü Lila ve gökyüzüne doğru baktı. Lila ayaklarının ucuna yükseldi ve başını yukarı uzattı. Ama dallar çok yüksekteydi. Bir yaprağa bile ulaşamıyordu. "Belki biraz daha uzanırsam olur," dedi ve daha da çok gerildi. Uzanmaya çalışırken boynunda hafif bir gıdıklanma hissetti. Birden boynu minicik bir parça uzamıştı ama Lila fark etmedi bile. Ertesi gün yine aynı ağacın altına gitti ve yapraklara bakarak uzanmaya başladı. Ne kadar çok denediyse boynu da yavaş yavaş uzamaya devam etti. Diğer hayvanlar bu durumu fark edip şaşkınlıkla izlemeye başladı. "Lila, seninle ne oluyor böyle?" diye sordu meraklı bir tavşan. "Sadece yapraklara ulaşmaya çalışıyorum," dedi Lila gülümseyerek. Günler geçtikçe Lila'nın boynu neredeyse bulutlara ulaşacak kadar uzun oldu. Artık ağaçların en üstündeki yaprakları kolayca yiyebiliyordu. Ama bir sorun vardı. Lila'nın arkadaşları onu artık boynu yüzünden tanıyamıyordu. "Sen gökyüzünden mi geldin?" diye sordu bir kirpi. Lila hafifçe güldü. "Hayır, sadece çok çalıştım." Lila, yukarıdan savanayı izlerken bambaşka şeyler görmeye başladı. Uzaklardaki su kaynaklarını, aç kalan hayvanları fark etti. Uzun boynuyla başkalarına yardım etmeye karar verdi. Susamış fillere suyun yerini gösterdi. Kaybolmuş ceylanlara yol tarif etti. Artık sadece uzun boynuyla değil, yardımseverliğiyle de tanınıyordu. Lila'nın hikayesi ormanda kulaktan kulağa yayıldı. Küçük zürafalar ona bakıp cesaret aldı ve hayal kurmaya başladı. "Boyum kısa diye üzülmemeliyim," dedi biri. "Kim bilir ne kadar büyüyebilirim." Lila artık sadece bir zürafa değil, bir ilham kaynağıydı. Ve gökyüzüne uzanan boynuyla hala o yüksek yaprakları yemeye devam ediyordu.